Biliyor musun, toplumdaki çürümeyi veya yozlaşmayı konuşurken hep her şeyin mühendislik gibi böyle kesin ve net olmasını bekleriz. Evet, hepimizde o siyah beyaz netliğini arama huyu var. Yani fiziksel bir rahatsızlığın olduğunda, mesela kolun kırıldığında röntgen çekilir, doktor o kırık çizgiyi gösterip işte problem tam burada der. Temiz ve tartışmasız bir teşhis. Çok doğru. Ama bazen toplumun tam ortasına, o görünmez güç ilişkilerine ve yozlaşmış sistemlere bakarsın, işte o zaman o röntgen makinesi tamamen bozulur. Kesinlikle. Kimin akıllı, kimin deli olduğu birbirine karışır. Toplumsal hastalıklarda o netliği aramak zaten büyük bir yanılgı. Neden sence? Çünkü yozlaşma sistemin içine öylesine ustaca sızar ki bir süre sonra o hastalığın ta kendisi normal olarak kabul edilmeye başlanır. Aynen öyle. Ve bugün seninle tam da bu normalliği paramparça eden bir hikayenin derinliklerine dalıyoruz. Harika bir konu seçimi. 1986 yılına gidiyoruz. Osman Fahir Seden'in kaleme aldığı, Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu unutulmaz Deli Deli Küpeli dünyasındayız. Gerçekten bir sinema klasiği. Yani aslında bu filme şöyle bir uzaktan baktığımızda Kemal Sunal'ın o meşhur Bekçiler Kralı filminin çok daha genişletilmiş bir versiyonunu görüyoruz. Çok doğru bir tespit. Katmanları çok daha fazla. Hani orada küçük bir mahallede 3-5 parazitle uğraşan bir bekçi varken burada koca bir ilçeyi ahtapot gibi sarmış kara borsacılar var. Onlarla uğraşan bir kaymakamın hikayesine geçiş yapıyoruz. Ölçek büyüdükçe meselenin rengi de tamamen değişiyor tabii. Kesinlikle. Mahalledeki bakkalın terazisiyle oynaması başka bir şeydir. Hani koca bir ilçenin ekmeğini, suyunu, odununu tek elinde tutup halkın kanına emmek bambaşka bir şeydir. Ölçeğin büyümesi her şeyi daha çarpıcı yapıyor. Evet, sistemin o çürümüşlüğünü bir mikroskop altındaymışız gibi netleştiriyor. Hikayenin başlama şekli bile bu sistemsel çürümeye verilmiş en güzel cevap aslında. Biz bu adaleti sağlayacak kişileri görkemli bir devlet dairesinde tanımıyoruz. Nerede tanıyoruz? Bildiğin bir akıl hastanesinde tanıyoruz. Kriz anlarında adeta harp çıkaran, etrafı yıkan deli bir kaymakam ve onun yol arkadaşı deli bir hakim var karşımızda. Çok ironik bir başlangıç. Hatta kaymakamın krizi o kadar büyük ki doktorun gelip onu iğneyle zorla sakinleştirmesi gerekiyor, yatıştırıcıyla. Dışarıdaki akıllı sandığımız insanların dünyasını kurtarmak bu iğneyle zapt edilen delilere kalıyor yani. Tam olarak bu. Düşünsene, kravatlı gezen insanların yozlaştırdığı o dünyayı düzeltmek onlara kalıyor. Burada delilik kavramının neyi temsil ettiğine çok iyi bakmak lazım aslında. Sistemin içindeki mantık tamamen sömürü üzerine kilitlendiğinde o çarkı içeriden bir akılla düzeltemezsin. Neden düzeltilmesin ki? Çünkü sistemin aklı zaten o sömürüyü meşrulaştırmak için çalışıyor. O mantığı yerle bir etmek için kuralları tamamen reddeden, mantıksız görünen radikal bir dış müdahaleye ihtiyaç vardır. Çok mantıklı. O zaman filmin bizi götürdüğü o kilit noktaya, 1986'nın o yoğun kışına gidelim. Gidelim bakalım. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma tamamen kapanmış bir kasabadayız. Devletin eli oraya ulaşamıyor, denetim sıfır. Kimsenin kimseye hesap sorduğu da yok tabii. Aynen ve meydan tamamen kara borsacılara kalmış durumda. Şimdi senle şu kasabayı sömüren gruba yakından bakalım. Bakalım, çok ilginç bir grup var orada. Oduncu var mesela, bir küfe odunu o dönemin parasıyla tam 3.000 liraya satıyor. İnanılmaz bir rakam. Vatandaş soğuktan titreyip gözünü toprak doyursun dediğinde adamın zerre vicdan azabı çekmeden verdiği cevap çok net. Bana bedava gelmiyor diyor adam. Kendi içinde yarattığı o sahte haklılık payına bakar mısın? Ya değil mi? Bana bedava gelmiyor diyerek uyguladığı o devasa kar marjını sıradan bir ticari maliyetmiş gibi rasyonalize ediyor. Çok yüzsüzce. Bu adamların psikolojisinde kötü niyetten ziyade fırsatın yarattığı bir doğal hak inancı var bence. Bitmedi. Fırıncı var bir de. Benim başım kel mi diyerek ekmeğin fiyatını bir anda 300 liraya çıkarıyor. Bahanesi ne peki? Gerekçesi de buzlar çözülmüyor.
Sonra Sırrı Elitaş'ın hayat verdiği o tefeci Mahmut Ağa karakteri var. İnsanların çaresizliğinden faydalanıp yüksek faizle borç veriyor. Kelimenin tam anlamıyla köylünün kanını emiyor adam. Evet, toptancıya gidiyorsun, halka bozuk ve kusurlu malları satıyor. Üstelik tüpün tanesini fahiş bir fiyattan, tam 4.800 liradan veriyor. İnanılmaz bir fırsatçılık dönüyor orada. Benim burada takıldığım ve sana sormak istediğim şey şu: bir malı 5 liraya alıp 500 liraya satmak düpedüz fırsatçılık. Hı hı. Peki bu adamlar yollar kapanmadan önce de içlerinde bu canavarı taşıyorlar mıydı? Ne anlamda? Yani soruyorum bizi dinleyenlere de, sence devletin denetim mekanizmasının ortadan kalkması insanı doğasındaki bir kötülüğe mi döndürüyor, yoksa bu şartlar yeni bir ahlak mı yaratıyor? Bence bu durum yeni bir ahlak yaratmıyor. Sadece var olan ama bastırılmış o ilkel bencilliğin zincirlerini kırıyor. İlginç bir bakış açısı. Bunu ekosistemdeki istilacı türlere benzetebiliriz. Bir türü onu avlayacak hiçbir yırtıcının olmadığı yeni bir ortama koyarsan ne olur? Bütün kaynakları tüketir herhalde. Aynen öyle. Bütün kaynakları sömürüp ekosistemi yok edene kadar çoğalır. Kasabadaki bu esnaf grubu da tam olarak böyle işliyor. Yani denetim olmayınca kontrolden çıkıyorlar. Evet, denetim, ceza ve hukuk gibi yırtıcı mekanizmalar kar yüzünden ortadan kalktığında içlerindeki o vahşi kapitalizm filizleniyor. Yollar kapalı, devlet gelmez fikri onlara cesaret veriyor. Kendi kurallarını yazma cesareti. Ama her istilacı tür sonunda kendi sonunu da hazırlar. Halkın da canına tak ediyor artık. Tabii bir yerde patlaması lazım. Bozuk mallar, içinden süpürge tohumu çıkan o taş gibi ekmekler, bardağı taşıran son damla oluyor. Köylü ayaklanıyor. İsyan başlıyor yani. Evet, tüccar Hacı Karamuratoğlu'nun dükkanını kartoplarıyla, taşlarla basıp camlarını, çerçevelerini aşağı indiriyorlar. Haklı bir öfke patlaması. İşte tam bu isyan anında tüccarın refleksi çok ilginç. Polisi veya jandarmayı falan aramıyor. Kimi arıyor peki? Menfaatçi avukat Şeref Haktanır'ı arıyor. Reha Yurdakul'un o harika oyunculuğuyla izlediğimiz karakter. Peki Şeref ne yapıyor? Gidip kanunu mu çağırıyor? Hukuki bir yol mu izliyor? Hayır, bürokrasiyi falan umursamıyor. Bildiğimiz eşkıya Yılanoğlu'nu yardıma çağırıyor. Düşünsene, dayak yiyen küçük çocuğun büyük abisini çağırması gibi bir şey bu. Bu muazzam bir çürüme göstergesi. Hukuku ve adaleti temsil etmesi gereken beyaz yakalı bir figürün saf şiddete başvurması inanılmaz. Aynen öyle. Bu bana hep şunu hatırlatır, eşkıya Yılanoğlu tıpkı bir yangın söndürme tüpü gibidir bence. Nasıl yani, biraz açar mısın? Yani o tüccarlar, o avukatlar normal zamanda bir eşkıya ile yan yana görünmek istemezler, onu hor görürler. Ama o yangın tüpü duvarda hep asılı durur. Çok isabetli bir benzetme. Sadece acil durumlarda, yani halkın isyan ateşi bacayı sardığında o tüpü yerinden çıkarırlar, eşkıya gelir yangını söndürür, halkı sindirir ve sonra köşesine çekilir. Yangın tüpü benzetmesi o kadar harika ki, üzerine şunu da eklemeliyim, o tüpün içindeki köpük de en az yangın kadar boğucudur aslında. Çok doğru bir ekleme. Eşkıya Yılanoğlu gelip kahveyi basıyor, Sarıoğullarından Sülü'yü köylünün ortasında evile çevire dövüyor. Bir de bunu yaparken racon kesiyor adam. İşin en ironik tarafı da bu zaten. Bunu yaparken ideolojik bir zemin uyduruyor. Hak yolunda bir adamın camını taşlayan cehenneme gider, cezasını biz veririz diyor. Kendisinin bir anarşist olmadığını iddia ediyor yani. Aslında yozlaşmış elitler, kendi kurdukları o adaletsiz düzeni korumak için bu korku figürlerini tam bir taşeron gibi kullanıyor. Maşalık yaptırıyorlar resmen. Evet, Yılanoğlu sistemin düşmanı falan değil, sistemin en sadık koruma köpeğidir. Düşünsene, hakkını arıyorsun ve karşına hukuku koruması gereken adamın kiraladığı bir mafya çıkıyor. Halk tamamen sinmiş durumda. Umutsuzluk zirvede yani. İşte tam bu korku imparatorluğunun zirve yaptığı gece dengeleri alt üst edecek o absürt gelişme yaşanıyor. Akıl hastanesinden kaçan bizim deli kaymakam ve hakim kasabaya geliyor. Nasıl ulaşıyorlar o karda kışta? Karda kışta bir erzak kamyonunun arkasına gizleniyorlar. Şoför ihtiyaç molası verdiğinde de kamyondan atlayıp kaymakamlık binasına sığınıyorlar.
Tam bir hayatta kalma mücadelesi. Sabah olduğunda ise İhsan Yüce'nin o efsanevi karakteri Deli Çavuş onları makamda uyurken buluyor ve dışarı fırlayıp kasabaya müjdeyi veriyor. Eyvah, ortalık karışacak. Kaymakam geldi, hakim geldi diye bağırıyor. Kaymakam içeride yahu ben kaymakam değilim bırakın beni dese de Çavuş meseleyi öylesine büyütüyor ki Tabii, kasabadaki o menfaatperest elitlerin paçaları tutuşmaya başlıyor hemen. aynen öyle. İşte burası insan psikolojisinin en kırılgan noktasını gösteriyor. Neden kasabanın ileri gelenleri makamda oturan bu tuhaf halli adamın gerçekten kaymakam olup olmadığını araştırmıyor sence? Tam olarak bunu soracaktım ben de. Adamın deli olduğu davranışlarındaki gariplik her halinden belli. Neden anında biat ediyorlar? Çünkü suçluluk duygusu insanın o gerçeklik algısını tamamen felç eder. Vicdan azabı mı diyorsun? Yıllardır devletsizliğin, o denetimsizliğin rahatlığıyla o kadar büyük suçlar işlediler ki, içten içe bir gün hesap vereceklerinin korkusunu hep yaşadılar. Hep bir yakalanma korkusu var yani. Kesinlikle. Karşılarında devletin o soğuk, cezalandırıcı yüzünü görmeye psikolojik olarak zaten çok hazırdılar. Anlıyorum. O koltukta oturan kişinin aklını sorgulayamazlar. Çünkü sorgularlarsa kendi maskeleri düşecek. Suçlulukları, o deliği anında devletin demir yumruğu olarak kabullenmelerine neden oluyor. Yani kendi korkuları o deliliği devasa bir otoriteye dönüştürüyor. Ve deli kaymakam da göreve başlar başlamaz öyle icraatları imza atıyor ki Başlıyor delilikler. izlerken bir yandan kahkaha atıyorsun, bir yandan da aslında dünyanın en mantıklı şeyi bu diyorsun. Mesela birinci icraatı çavuşa emir verip kaymakamlıktaki tüm eski evrakları da yaktırması. Hukuk devleti de olacak iş değil normalde. Normalde bir devlet adamı bunu asla yapmaz evet. Ama kaymakamın o deli mantığıyla düşününce bunlar alt tarafı kağıt parçası değil mi? Yıllarca raflarda tozlanıp ne işe yarıyorlar? Bürokrasiyi bir kalenin etrafındaki derin su hendeği gibi düşün. Güzel bir benzetme. Oyalama, dosyalar, mühürler hepsi o hendekteki sulardır. Ve amacı halkın kaleye yani adalete ulaşmasını geciktirmek, onları yormaktır. Oyalama taktiği yani. Evet, yozlaşmış sistemlerde bürokrasi suçluyu koruyan en kalın zırhtır. Kaymakamın o evrakları yakması, o hendeyi kurutup adaleti halk için erişilebilir hale getirmesidir. Tertemiz bir başlangıç yapıyor yani. Eski kokuşmuş düzenin kayıtlarını silip sıfırdan ve anında tecelli eden bir adalet sistemi kuruyor kendince. Anında tecelli eden adalet deyince hemen sokağa iniyor zaten kaymakam. Fiyatı 5.000 lira yapan o oduncunun yanına gidiyor. Adaleti dağıtmaya başlıyor. Adama uzun uzun mahkeme celbi falan göndermiyor. Attığı kazıkları yüzüne vurup cezayı hemen kesiyor. Bu odunları köylüye bedava dağıtacaksın diyor. Pratik ve etkili bir çözüm. Sonra fırıncıya geçiyor. Ki bence filmin en komik ve en trajik maceralarından biridir bu. O sahne gerçekten unutulmaz. Düşünsene, kaymakam eline bir ekmek alıp koparıyor, içinden ip çıkıyor. Çekiyor, çekiyor, bitmiyor. Abartısız 10-20 metre ip çıkıyor ekmeğin içinden. Fırıncı utanmadan tüccar una zam yaptı ne yapayım diye kendini haklı çıkarmaya çalışıyor. Yüzsüzlüğün bu kadarı. Kaymakam hiç acımıyor, etiketi yırtıp ekmeği 50 liraya düşürüyor. Fırıncı batarım diye feryat edince de ek cezayı yapıştırıyor. O günkü tüm ekmekler halka bedava dağıtılacak. Normal bir hukuk sisteminde bu fırıncı ne ceza alırdı ki sence? Bilmem, göstermelik bir şeyler herhalde. Belki göstermelik bir para cezası, belki dükkan kapatma, sonra da muhtemelen rüşvetle tekrar açardı o dükkanı. Kesinlikle öyle olurdu. Ama kaymakamın adaleti tam bir şiirsel adalet. Çaldıklarını, çaldığı kişilere yani halka elleriyle bedava dağıttırıyor, utancı ve ekonomik bedeli aynı anda ödetiyor. Çok doğru. Sonra sıra asıl büyükbaşa tüccar Hacı Karamuratoğlu'na geliyor. Tüccar durumun ciddiyetini anlayıp korkudan "Beni asın bari" diyor. O kadar korkuyor yani. Ama deli kaymakamımız olmaz, mahkemesiz ceza olmaz diyerek onu karga tulumba hapse attırıyor. Adaletin terazisi işlemeye başlıyor. Filmin asıl zirve noktası o felsefi çatışmada ertesi gün yaşanıyor. Zaten kanunlar ve adalet üzerine. Avukat Şeref Haktanır elinde çantasıyla kaymakamın karşısına dikilip
ticaret özgürlüğü savunması yapıyor. Sistem savunucusu hemen devreye giriyor. Kanunlar var diyor adam. Kaymakamın orada verdiği cevap bence hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmalı. Ne diyordu tam olarak? Namuslu adamlar korusun diye kanun var. Kanun namussuzu koruyorsa o kanunu kaldırıyorum diyor. Şeref panikle mahkeme var, yargı var deyince de kaymakam gözünü kırpmadan onu da kaldırdım diye bağırıyor. Bu gerçekten muazzam bir sahne. Hukuk felsefesinde yasal pozitivizm ile doğal hukuk arasındaki çatışmanın çok saf bir özetidir bu. Biraz daha açar mısın bunu? Tabii, avukat Şeref, kuralların sadece yazılı metinler olduğuna inanıyor. Buna pozitivizm deniyor. Kural yazıyorsa, sonuç adaletsiz de olsa kurala uyulur mantığı var. Sadece kağıt üzerindeki yazılara bakıyor. Evet, kaymakam ise kanunun varoluş amacının adalet olduğunu savunuyor. Eğer bir kanun güçlülerin zayıfları sömürmesine kalkan oluyorsa, o kanun zaten meşruiyetini yitirmiştir diyor. Mantıklı. Deli bir karakter bize aslında sistemin en ahlaki eleştirisini yapıyor orada. Hemen ardından su projesi meselesi patlak veriyor zaten. Kasaba halkı ve hayvanlar aynı derede yıkanıyor. Hastalık diz boyu. Büyük bir halk sağlığı sorunu. Kaymakam bunu engellemek için kasabanın zenginlerini toplayıp onlardan tam 6 milyon lira istiyor. Katip arkadan telaşla fısıldıyor tabii. Uyarıyor hemen. Aman efendim, bu vergidir. Vergi koyma yetkisi sadece devlete aittir diyor. Ama kaymakam bildiğin racon kesiyor ve o parayı onlardan alıyor. Kuralları tamamen kendi yazıyor. Sana şunu samimiyetle söyleyeyim. Düşünsene bugün bile etrafına baktığında hakkı yenenleri, kılıfına uydurulmuş yasal soygunları gördükçe insan bu hayal ürünü deli karaktere içten içe imrenmeden edemiyor. İnsan bir kahraman arıyor tabii. Bazen adaletin terazisini dengelemek için o deli cesaretine ihtiyaç duyuyoruz gerçekten. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenleri gördükçe özellikle. Haklısın. Çünkü medeni dünyanın kuralları bazen o kadar yavaş ve etkisiz işliyor ki adalete olan açlığımız bizi bu tür Robin Hood veya deli figürlerine yöneltiyor. İçimizdeki isyan duygusu bu aslında. Kuralları çiğneyerek doğruyu yapma fantezisi kendini çaresiz hisseden toplumların en büyük sığınağıdır bence. Çok doğru. Tabii kasabanın o kan emici çetesi de boş durmuyor bu arada. Oduncu ve fırıncı gizlice toplanıyorlar. Herkesin paraya zaafı vardır diyerek bir plan yapıyorlar. Satın almaya çalışacaklar yine. Evet, kaymakamı rüşvetle durdurma, satın alma planı yapıyorlar. Gidip deniyorlar ama baltayı öyle bir taşa vuruyorlar ki kaymakam durumu çaktığı gibi doğruca Mahmut Ağa'nın ofisine gidiyor. İşler çığırından çıkıyor. Bütün borç senetlerini geçersiz kılıyor bir anda. O rüşvet girişimi onların ne kadar sığ bir dünyada yaşadıklarını gösteriyor aslında. Neden sence? Kendi dünyalarında her şeyin, onurun bile bir fiyat etiketi var çünkü. Kaymakam ise sistemin bu materyalist, paraya dayalı dilini hiç konuşmuyor. Umrunda bile değil parası pulu. Onların en büyük silahını, parayı anında değersiz bir kağıt parçasına çeviriyor. Sen misin senetleri iptal eden? Mahmut Ağa ve Şeref soluğu hışımla kaymakamlıkta alıyor hemen. Sözde valiyi arayıp şikayet edecekler. Telefon sahnesi çok iyidir. Geçiyorlar telefonun başına, sayın valim bu kaymakam şöyle böyle diye şov yapıyorlar. Halbuki kaymakam kablolar çoktan kesik. Haberleri yok tabii dünyadan. Telefon çalışmıyor. Kaymakam bunların blöfünü fark edince oturduğu yerden kalkıp önce ikisinin de sağ yanaklarına okkalı birer tokat patlatıyor. Hak ettikleri şiddeti görüyorlar sonunda. Al yanakta size çok yakıştı, ötekileri de kızartalım diyerek sol yanaklarına da tokadı yapıştırıyor. Efsane bir an. Mahmut Ağa o kadar büyük bir can korkusuna kapılıyor ki köylüden gasp ettiği kasabalıya ait tüm toprakları geri vermeyi kabul ediyor. Korku dağları bekler misali. Tabii karakter o kadar işlemiş ki adamın içine ölüm korkusu yaşarken bile pazarlık yapıyor adam. Önce 2/4'ünü vereyim, o yok 3/4'ünü vereyim derken kaymakamın baskısıyla hepsini iade etmek zorunda kalıyor. O tokat sahnesi aslında çok semboliktir biliyor musun? Nasıl bir sembolizm var orada? Çünkü o adamlar yıllarca kurdukları sistemin içinde kendilerini dokunulmaz sanmışlar. Tokat onların o kibirli sırça köşklerinin fiziksel olarak parçalanmasıdır. Kibirleri yerle bir oluyor. Pazarlık yapmaya çalışmaları da refleksif bir hayatta kalma çabası. Ellerindeki gücü son ana kadar bırakmak istemiyorlar ama artık karşılarında manipüle edebilecekleri bir mekanizma yok.
Rüşvet geçmiyor, tokat yiyorlar, işler çığırından çıkıyor tabii. Bu menfaatperest tayfa son çare olarak duvardaki o meşhur yangın tüpüne, yani eşkıya Yılanoğlu'na koşuyorlar yine. Suikast planı başlıyor. Ortadan kaldırması için anlaşıyorlar. Yılanoğlu gece kaymakamlığı basıyor ama kaymakam yerine gariban deli çavuşu vurup öldürüyor. Çok trajik bir an. Cinayet işlenip işler ciddiye binince bizim o korkak çetenin yine paçaları tutuşuyor. Bu sefer de cinayeti bilen tek kişi olan Yılanoğlu'nu ortadan kaldırmak için muhteşem bir tuzak kuruyorlar. Klasik kötüler ittifakı. Yılanoğlu'nu kaymakama kendi elleriyle teslim etmeye karar veriyorlar. Kötülüğün kendi kendini yemeye başladığı an işte burası. Birbirlerine düşüyorlar yani. Düzeni korumak için besledikleri o yasa dışı şiddet kontrolden çıkıp kendi boğazlarına sarılan bir yılana dönüşüyor. Menfaat üzerine kurulan ittifakların ilk kriz anında nasıl darmadağın olduğunu görüyoruz. Hemen satıyorlar birbirlerini, evet. Ve kaymakamın kurduğu o inanılmaz tuzağa, o harika detaya geliyoruz şimdi. O karların arasındaki sahne, evet. Karların arasında kaymakam kendi paltosunu ve şapkasını bir diğer hainlerin kullanarak etrafa birden fazla sahte kaymakam silüeti yerleştiriyor. Görsel olarak çok güçlü bir tuzak. Yılanoğlu sisin içinde silüetlere ateş ediyor. Kaymakamı vurduğunu sanıyor ama adamın sesi her yerden yankılamaya devam ediyor sürekli. Psikolojisi çöküyor eşkıyanın. Sürekli buradayım, ateş et sesini duyan Yılanoğlu karşısında ölümsüz bir güç olduğunu sanıp kelimenin tam anlamıyla deliriyor ve en sonunda o kargaşada vuruluyor. Avaki'den avlanıyor. Filmin bence en güzel tarafı ve adaletin tecelli ettiği yer şu: Avukat Şeref, Tüccar Kara Muratoğlu, Tefeci Mahmut Ağa ve Eşkıya Yılanoğlu ölmüyorlar, hastaneye kaldırılıyorlar. Hayatta kalıyorlar yani. Evet, hayattalar ama artık devletin o gerçek adaletin önünde hesap verecekleri gerçeğiyle baş başa kalıyorlar. Kaymakam, eşkıyanın zihnindeki paranoyayı ve cehaletten beslenen korkusunu ona karşı bir silaha dönüştürüyor aslında. Fiziksel şiddeti zeka ile yeniyor. Evet, psikolojik bir dehayla alt ediyor. Bu kötülerin ölmemesi de bence hikayenin en güçlü mesajlarından biri, biliyor musun? Neden öyle düşünüyorsun? Eğer ölselerdi, kaymakam da bir katır, bir eşkıya seviyesine inmiş olurdu. Oysa onları yargıya canlı teslim ederek, sistem dışı yaptığı o delice müdahalenin asıl amacının çürümüş adaleti rayına oturtmak olduğunu kanıtlıyor. Adaleti sağlıyor ama katil olmadan. Finalde de kasabada buzlar çözülüyor zaten. O bahar geliyor. Deli kaymakam ve hakim oradan sessizce ayrılıyorlar. Görevlerini yapmış olmanın huzuruyla gidiyorlar. Hatta onlara inanan Hatice ve kardeşleri de umutla peşlerinden gidiyor. Görece mutlu bir son. Bizim kültürümüzde çok meşhur bir söz vardır, bilirsin. Delinin kuyuya attığı taşı 40 akıllı çıkaramaz derler. Evet, çok sık kullanırız. Bizim bu film üzerinden yaptığımız sentez tam tersi ama. Akıllı sandığımız insanların rüşvetle, sömürüyle yozlaştırdığı o düzeni, deli sandığımız o adam içten içe en adil çözümlerle düzeltiyor. Bazen toplumun normları o kadar çarpıklaşır ki, aklın ve vicdanın yolu delilik olarak etiketlenir maalesef. Yani doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur misali. Aynen öyle. Rasyonellik kılıfı altında yapılan haksızlıkları düzeltmek için kalıpların dışında düşünen, delilik cesaretine sahip figürlere ihtiyaç duyarız her zaman. Şöyle bir etrafına bak, düşünsene, sırf kurallar böyle dendiği için kabul ettiğimiz ne kadar saçmalık var hayatımızda, değil mi? Belki de o haksızlık çarkını kırmak için biraz o deli cesaretine ihtiyacımız var. Son sözlerimizle sizlere veda edelim. Öncelikle YouTube kanalımızda bu videoyu ve diğer videolarımızı izlerken altyazı bölümünde 25 dili barındıran geniş bir altyazı yelpazemiz var. Yani Azerbaycan'dan izleyen bir izleyicimiz altyazı sekmesinden Azerbaycan dilini açabilir veya Polonya'dan izleyen Lehçe ya da Norveç'ten izleyen bir izleyici Norveççe dilini açıp 25 dilli bizim aktif ettiğimiz altyazıyla bu videoyu izleyebilir. Ancak daha da bitmedi. Bilgisayardan videoyu izleyen izleyicimiz altyazı sekmesinden otomatik çeviri vasıtasıyla dünyanın bütün dillerini otomatik çeviri özelliğiyle elinin altında bulabilir. Yani hem uzun hem de kısa shorts video
videolarımızda bu var. Yine ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram platformlarından takip edip videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. İlgili öneri, desteklerinizi de bekliyoruz. Nelerden bahsedelim, nelerden konuşalım yazın ilerisi için rota olur. O zaman başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.